Bayan Mazlume zengin bir kadındı. Çok parası, merhametli bir kalbi ve boş zamanı vardı. Bunların hepsini bir araya toplayarak bir hayır cemiyeti kurmaya karar verdi. Kendisi gibi aynı meziyet ve efsafı haiz arkadaşlar topladı, bir hayır cemiyeti kurdular ve İstanbul'un en fakir semti olarak tespit ettikleri Draman'da bir şube açtılar. Maksatları burada fakir çocuklara İstanbul'un en güzide bayanlarının elleriyle örülmüş yün örgüden hırkalar, süveterler dağıtmaktı. Bayan Mazlume bu işi bizzat kendisi derute etti. Haftanın 2 gününde Draman'a gidiyordu. 2 hafta kadar bu hayır cemiyetine kimse müracaat etmedi. Fakir halk işin ne olduğunu henüz kestirememişti. Bunun için oraya yaklaşamıyorlardı. Bu durumda müteessir olan Bayan Mazlume bir müracaat beklememeye ve önüne ilk rast gelen yarı çıplak çocuğa bir yün örgü vermeye karar verdi. Bu kararı verdiği gün otomobilinden iner inmez karşısına bir çocuk çıktı. Bu çocuk Draman'ın meşhur Çilli Şakir'iydi. Bayan Mazlume ona "Gel bakayım benimle beraber" dedi ve onu kendisiyle birlikte cemiyete götürdü. Ona güzel bir yün süveter verdi. Çilli Şakir kimsesiz bir çocuktu. Mahallede eski bir medresenin kubbesi tamamıyla çökmüş olan bir odasında yatıyordu. 3 gündür açtı. Süveteri alır almaz teşekkür bile etmeden yokuşlardan aşağıya Balat'a doğru gitti. Balat'ta bir eskici buldu. Çekişe çekişe pazarlıktan sonra süveteri 1 liraya sattı. Eskici, "Kim bilir bunu nereden aşırmışsındır, sakın bunu bana sattığını söyleme" tembihinde bulundu. Şakir bu 1 lira ile evvela karnını doyurdu ve sonra aklına dahiyane bir fikir geldi. Mahallesine dönünce ne kadar çıplak sefil çocuk bulduysa hepsini başına topladı ve bir teşkilat yaptı. Artık haftanın 2 günü Bayan Mazlume gelen hasta ve çıplak çocuklara yün örgüsü ceket dağıtmaktan başını kaşıyamıyordu. Çilli Şakir'in işi de tıkırındaydı. Eskicinin verdiği liradan onun her yün örgüde hissesine 25 kuruş düşüyordu ve bu 25 kuruşlarla onun yalnız karnı doymuyor, ayrıca da sırtına bir şeyler alıyor ve geceleri artık Salyangoz Fahri'nin kahvesinde yatabiliyordu. Fakat işler her zaman iyi gitmedi. Draman çocukları artık açık göz olmuşlardı. Kârlarını niçin Çilli Şakir'le paylaşacaklardı? Çilli Şakir'in kârına göz koymuşlardı. Çilli Şakir'in kârına kesat gelmişti. Halbuki kolay para kazanmaya alışmış olan çocuğa bu hal, bu açlık ağır geliyordu. Bunun için gözü kızmıştı ve 2-3 hafta arayla 4 kere cemiyete müracaat etti. Her defasında nezleli gitmeye gayret ediyordu. 5. müracaatında ne yapmış, kuvvetli bir bronşite yakalanmıştı. Artık bu defa en kalın örgüyü alacağım, eskiciye 1,5'a satarım diye düşünüyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. 5. gidişte Bayan Mazlume kendisini tanıdı ve kulağından tutarak "Seni tanıdım, bu 5. gelişindir. Zaten burasını ilk açtığımız zaman da evvela sana hırka vermiştik. Parmak kadar boyunla bizi 5 kere kandırdığın yetişmiyor mu?" diyerek onu kapı dışarı attı. Hava çok soğuktu, kar yağıyordu. Aldığı bronşit çok kuvvetliydi, müthiş ateşi vardı. Parası olmadığı için onu kahveden atmak isteyen Salyangoz Fahri haline acıdı. Uğraştı, onu bir hastaneye yatırdılar. Fakat bronşit zamanla zatürreye çevirdi. Kısa bir süre sonra Çilli Şakir bir hastane yatağında can verdi. Ama onun keşfettiği usul Draman semtinde uzun müddet yaşamaya devam etti ve birçok çocuk gündelik ekmeklerini temin etmek için Bayan Mazlume'den yün örgü ceket almaya gittiler.